1900'lerin başlarında Viyana'nın batısındaki bir eve polis baskın düzenledi. Şikayet üzerine yapılan baskında genç bir sanatçı atölyede gözaltına alındı. Polis stüdyoyu karıştırırken dehşet verici çizim ve resimlerle karşılaşmıştı. Çoğu nü çizimlerden oluşan suç delilleri bu genç adamın hapse gireceğini garanti ediyordu. Üstelik kimi çizimler henüz reşit olmayan kişilere aitti. Bazı çizimlerde ise ölü annelerin kucağında çocuklar tasvir edilmişti. Polis gördükleri karşısında şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Kıskıvrak yakalanan bu genç, sanat tarihinde daha önce görülmemiş eserlerin sanatçısı Egon Schiele'den başkası değildi. Suç delilleri sanat tarihinin en önemli yapıtları arasına girecekti. Yakalanan bu genç sapkın bir deli mi, yoksa sanatın en yetenekli ustalarından biri miydi? Avusturyalı ressam Egon Schiele, 1890 yılında Viyana yakınlarında zengin bir ailenin üyesi olarak doğdu. Maria Schiele ve Tullin istasyon şefi Adolf Schille'nin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Tek erkek çocuktu ve 2 kız kardeşi bulunuyordu. Egon'un doğduğu kasabada o yıllarda henüz gidebileceği bir ilkokulda bulunmuyordu. Bu sebeple henüz küçük yaşta yatılı okula yazıldı ve ailesinden uzunca süre ayrı kalmak zorunda kaldı. Yalnızca yaz tatilinden yaz tatiline ailesini görebiliyordu. Annesi onu prestijli bir meslek sahibi olmasını istiyordu, fakat Egon'un henüz genç yaşlarında belirgin bir şekilde ortaya çıkan yeteneğinden oldukça etkilendi ve onun sanata yönelmesinde kendince katkı sağlamaya çalıştı. Henüz 16 yaşında akademiye girmeyi bile başarmıştı. Egon Schiele bu bağlamda henüz erken yaşlarda üstün yetenek sergileyen sayılı sanatçılar arasında kabul edilmektedir. Fakat Schiele, akademilerin gelenekselci bakış açısına ısınamamıştı. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi oldukça ünlü bir akademidir. Bir zamanlar çocuk yaştaki Hitler'in kazanamadığı o meşhur akademiden bahsediyoruz. Egon Schiele akademiye başladıktan bir süre sonra oradaki hocalarla çeşitli tartışmalara girmeye başladı. Gelenekselci ve katı sanat eğitimi pek de Egon Schiele'ye göre değildi. Bu bağlamda bir gün isyan etti ve okuldan ayrıldı. Geleneksel sanat kuramlarına aykırı bir başka büyük usta elinden tutmaya karar verecekti. O kişi meşhur öpücüğün ressamı Gustav Klimt'tir. Aslına bakarsanız bu resim üzerine söylenecek son şey aşktır. Klimt son derece travmatik bir adamdır. Eğer yorumlarda belirtirseniz belki bir gün kendisinin sanatından da bahsederiz. Klimt, Egon Schiene'nin hayatında oldukça önemliydi, çünkü hem kendisine büyük bir hayranlık duyuyordu hem de bu büyük usta onun çeşitli sanat alıcılarıyla ve sanat dünyasıyla tanışmasında katkı sağlayacaktı. Bu bağlamda kimi zaman eserlerinde Klimt'in etkisini görmek mümkündür. Egon Schiele çoğu zaman dışavurumculukla, kimi zaman ise Art Nouveau akımıyla ilişkilendirilmesinin nedeni de budur. Peki Schiele eserlerindeki estetik çizgiler nasıl yara ya da yaşlılık çizgilerine dönüşebilmişti? Eğer Van Gogh tabloları size hüzünlü geliyorsa, Egon Schiene'nin çürümekte olan otoportreleriyle tanışın. Egon Schiene'nin oldukça özgün ve yenilikçi resim anlayışını nasıl yorumlamalıyız? Bir insan neden kemikli, sıska, ayakta durmakta zorlanan, sanki mezarından çıkmış gibi çürümüş bir izlenim bırakan resimler yapar? Acaba bunun nedeni henüz çocukluk döneminde yaşadığı çeşitli travmalar olabilir mi? Schiele 5 parasızdı. Eserleri tıpkı Elvermaç'ta olduğu gibi aykırı ve dejenere olarak görülüyordu. Sanat giderlerini karşılaması için ailesinin maddi olanaklarını tükettiğini düşünüyordu annesi Maria Schiele. Aralarındaki bağ oldukça zayıflamaya başlamıştı ve bu tarz tartışmalar giderek aralarındaki gerginliği de arttırmaktaydı. Schiele, ölüm ve yaşam arasındaki o incecik çizgiyi annesiyle arasındaki o ince çizgiye benzetmeye başlamıştı. Ölümle yaşam arasının tam ortasına annesini yerleştirdi. Resimlerinde bir şekilde anne temasının öne çıkmasının nedeni de bu olabilir. Geleneksel sanat tarihi aynı zamanda çıplaklığın tarihidir. Tanrılardan insanlara,
Hemen herkes bir şekilde çıplaklık içerisindedir. Adem'le Havva'yı cennetten kovan elmanın tadı acaba utanca mı benziyordu? Dinsel anlatıların tamamı bir araya getirildiğinde Adem'le Havva'nın elmayı yedikten sonra çıplak olduklarının farkına vardığını görürüz. Bir asma yaprağı ile çıplaklıklarını örtmeye çalışırlar. Halbuki elmadan önce böyle bir ihtiyaç duymamaktalardı. Sanat tarihindeki eserlere baktığımızda da çıplaklık, elmadan önceki çıplaklık gibidir. Bizi rahatsız etmez ya da içimizde erotik duygular uyandırmamaktadırlar. Çıplaklık her zaman dönemin estetik anlayışına göre şekillenmekteydi. Günümüzde fetiş bir objeye dönüşen kadın bedeninde olabildiğince ince bir bel aranırdı. Bilemiyorum fark ettiniz mi, fakat sosyal medyanın gelişmesiyle son dönemlerde ideal estetik anlayışı yeniden değişime uğrayarak daha geniş ve abartılı kalçalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bundan 600 yıl kadar önce Rubens'in tablolarına baktığımızda kadın bedeninin olabildiğince tombul ve iri olduklarını görüyoruz. Çünkü o dönemlerin estetik anlayışı ne kadar kilolu olduğunuzla ilişkiliydi. Ne kadar iriyseniz o kadar iyi besleniyorsunuz demekti. Şişmanlık sağlıklı olmanın bir yansımasıydı. Bu da sizin güzel bir bedene sahip olup olmadığınızı belirtiyordu. Şile idealize edilmiş o bedenleri hoyratça çarpıtmaya başladı. Eserlerindeki insanlar acı çekiyor, acıkıyor, suistimal ediliyor ve şiddetli bir cinsel fantezilerin içinde eriyip gidiyorlardı. Şile, çıplaklığı tek başına bir konu olarak ele alan ilk sanatçılardan biriydi. Eserlerinde hiçbir şekilde göze güzel gelecek estetik bir anlayış bulunmamaktaydı. Sanat tarihine böylesine eserlerle girmeyi göze alabilir miydiniz? Tuval yüzeyi sanatçıların benliği gibidir. Şile'nin nasıl bir ruh halinde genç bir adam olduğunu sizce uzun uzadıya anlatmama gerek var mı? Şile kendi içinde ölmekte olan bir adamdı ve eserlerinde hep ölmekte olan insanları resmetti. Yaşından, cinsiyetinden bağımsız olarak varoluşunu çürüyerek gerçekleştiren o çelimsiz insanlardır bunlar. Acaba böyle resimler yapmasının nedenleri arasında henüz küçük yaşta okuldan dolayı ailesinden ayrı kalmak ve depresif babasının henüz o küçükken yaşama veda etmesi olabilir mi? Egon narsistik özellikler gösteriyordu. Annesine yazdığı bir mektubunda "Beni doğurmuş olman senin için büyük bir övünç kaynağı olmalı" demiştir. Çoğu mektubunda ise kendisine övgüler diziyor, soyluluğundan, muhteşemliğinden ve sonsuza kadar yaşamaktan bahsediyordu. Eserlerinin büyük kısmında kendi otoportresinin olması bunun göstergeleri arasındadır. Sanat tarihinde çoğu zaman sanatçılar kendilerini resmederken kimi zaman soylu, kimi zaman erdemli, kimi zaman ise olduğundan daha yakışıklı olarak resmederlerdi. Fakat Egon Schiele bunun tam tersini yapıyordu. Kimi psikologlar sanatçıların kendi otoportrelerini sıklıkla resmetmesini ayna kuramı ile açıklamaktadırlar. Ayna kuramı, sorunlu büyüyen bir çocuğun annesinin kendisine bakışı olarak tanımlanmaktadır. Söz gelimi yeni doğan bir bebek, annesinin yüzüne baktığında kendilerini gördüğünü söylemektedirler. Bu bağlamda ayna, doğrudan annenin kendilerine bakışlarının bir yansımasıdır. Bu, sorunlu ve özbenliğin annenin benliğiyle yer değiştirmesi olarak tanımlanır. Schiele her ne kadar narsist olsa da portrelerinde kendisini çekici bir adam olarak değil, çürümekte olan çirkin bir adam olarak resmeder. Belki de annesinin kendisini bu şekilde düşündüğünü sanmaktadır. Annesiyle olan histerik duygularını bir adım daha öteye taşıdı. Annesi ona karşı fazlasıyla talepkar ve üzerinde baskı kurmayı seven bir yapıdaydı. Arkadaşı Arthur Rosler'a şunları söylemişti: "Anlatamayacağım kadar üzücü, bir o kadar da korkunç. Bir annenin içinde büyüyen çocuğuyla ilgilenmesini beklersin. Ancak hala onun bir parçasıymış ve ondan ayrı bir hayatı olamazmış gibi davranmasını değil." Egon Schiele içindeki anneyi öldürmeye karar verdi ve o meşhur Ölü Anneler adlı bir dizi resim serisi yapmaya başladı. Eserde küçük bir çocuk sıkıca dolandığı kara bir çarşafın içinde sıkışıp kalmıştır. Muhtemelen ölü olan annesi her şeye rağmen onu sarmalamaktan geri durmamaktadır. Kadının kemikli ve zayıf elleri her şeye rağmen çocuğunu sıkıca kavradığını
bize söylemektedir. Kadının ne ifadesinde ne de yüzündeki tonlarda hayatta olduğuna dair hiçbir ize rastlanmamaktadır. Egon bir dizi Ölü Anneler serisi yapmıştır. Peki bunun nedeni sadece annesinin onu bazen sıkıp boğması mıydı? Babası Adolf Schiele 1904 yılında Ferengi'den yaşama veda etmişti. Ablası Elvira ise annesinden kaptığı Ferengi hastalığından dolayı henüz 10 yaşındayken yaşama veda etmişti. Egon'un geriye kalan tek kız kardeşine ise histerik bir aşk duymaya başlamıştı. Bu kimilerine göre ensest bir ilişkiydi. Egon Schiele'nin her zaman annesinden hastalık bulaşmış olma korkusunu taşıdığı ve bunların resimlerine yansıdığı şeklinde yorumlarda bulunmaktadır. Ölü anneler, hastalık korkusu ya da ölüm korkusu taşıyan Schiele'nin bir dışa vurumu olabilir. Bundan dolayı portrelerinde aynaya baktığında gördüklerini değil de annesinin kendisine baktığında ne gördüğünü resmetmiş olması söz konusudur. Çirkin, zayıf ve çelimsiz. Egon Schiele'nin korkuların arasına bir de polis korkusu eklenecekti. Schiele, ilham perisi Valery Nauzil ile 1911'de tanıştı. Valery Schiele ile tanıştığında henüz 17'sinde, Schiele ise 21'inde bir yeni yetmeydi. Valery henüz genç yaşına rağmen seks işçiliği bile yapmış, toplum tarafından dışlanmış bir genç kadındı. Aynı zamanda hem Klimt'e hem de farklı sanatçılara modellik yapmaktaydı. Birbirlerine çok hızlı bir şekilde alışıp beraber yaşamaya başladılar. İlham bulmak için Viyana'nın batısına taşındılar. Zaman içerisinde stüdyosu o bölgede yaşayan gençlerin okuldan sonra uğradıkları bir mekan haline gelmeye başladı. Çok vakit geçmeden oraya gelen kızlardan bir tanesini baştan çıkarmakla suçlandı. Bir gün polisin atölyesine yaptığı baskın sırasında çeşitli çıplak çizimlere ulaşıldı. Bunların bir kısmı fazla müstehcen bulundu. Üstelik bazıları henüz reşit olmayanların model olduğu çizimlerdi. Ahlaka aykırı görülüp suç sayılması nedeniyle 24 gün hapis yattı. Schiele derin bir travma geçirdi ve bu olaydan sonra reşit olmayanlar eserlerinde nadiren yer almaya başlamıştır. Bu süreç ister istemez yeni gelişmeye başlayan sanat kariyerine de büyük bir balta vuracaktı. Bu süreç içerisinde istemeyerek de olsa çeşitli zenginlerin talebi üzerine pornografik çizimler yapıp satmaya başladı. Böylesine ahlaksız bir adamın sanat dünyasında ne iş olabilirdi? Elbette hiç kimse Egon Schiele'ye bu tarz eserler yaptıran kalburüstü insanları sorgulamak istemedi. Schiele ise yeteneğini başkalarının fetiş duygularını doyurmak için kullanmıştı. Bir karar vermesi gerekiyordu. Adını temize çıkarmalı, kendisine çekidüzen vermeli ve kaybettiği itibarını geri kazanmalıydı. Tam da bu süreç içerisinde karşısına Edith adında alımlı bir kadın çıktı ve pek düşünmeden evlenme kararı aldılar. Bu Egon Schiele için bir parça formalite icabı bir evlilik olacaktı. Valery ile ilişkisini devam ettirmek istiyordu. Konuyu Valery'e açtığında doğal olarak Valery sert bir şekilde karşı çıktı ve Egon Schiele'nin yaşamından tamamen kopup gitti. Ortaya Adam ve Kadın adlı bu resim ortaya çıktı. Resimde kayalıkların üzerinde iki sevgilinin birbirlerine son kez sarılışı resmedilmiştir. İncecik kollar birbirlerini sarmalar. Kadının kıyafeti sanki etten yapılmış gibidir. Schiele sevdiği kadına veda etmek üzeredir. Son kez bu cılız ve sağlıksız bedenler birbirlerine sarılırlar. Bu bir vedanın anlatımıdır. Ne yazık ki Valery 1917 yılında yani 23 yaşına bastığında boğaz enfeksiyonuna yakalanıp yaşama veda edecektir. Haberi duyan Schiele resmin adını Ölüm ve Kadın olarak değiştirir. Kendisini insanların yaşamını kurutan bir hastalık olarak görmesinden dolayı böyle bir ismi uygun görmüştür. Fakat aynı zamanda Edith ile olan evliliği hayatını olumlu yönde etkilemeye başlamıştır. Üstelik adını aklamış ve sanat dünyasında eserleri yeniden kabul görmeye başlamıştı. Savaş çıktığında askere gitmek zorunda kalsa da orada çeşitli çizimler yapmaya devam etti ve bir yandan da bunların sergilenmesini sağladı. Savaştan sonra eserlerinin fiyatı hızla artmaya başlamasından dolayı eşiyle birlikte lüks bir hayat yaşamaya başladı. O artık tıpkı bir Van Gogh ya da Klimt gibi saygın bir isim olmaya hazır Monsieur Schiele'ydi. Yeni yaptığı resminin adı Ailedir. Sevgili karısı Edith'i ve henüz doğmamış evladını resmedecektir. Artık kötü günler son bulmuş, içi umut dolmuş, mutluluk sonunda gelip onu bulmuştu. Ne yazık ki bu
kısa süren bir mutluluk olacaktı. Dünyayı kasıp kavuran İspanyol gribi gelip onun mutluluğunu bulacaktı. 1918'de sevgili karısı Edith henüz 6 aylık hamileyken yaşama veda edecekti. Eşinin ölümünden sadece 3 gün sonra ise aynı hastalıktan dolayı Egon Schiele de yaşama veda edecek, sevgili eşini öbür dünyada da yalnız bırakmayacaktı. Yarattığı yepyeni sanat dilini daha olgunlaştıramadan 28 yaşında yaşama veda ettiğinde ardında insan ruhunu olabilecek en sert ve yalın haliyle ortaya koyan eserler bırakacaktı. Egon Schiele, sanat tarihinin şüphesiz en sıra dışı ve henüz çok genç yaşta ölen büyük ustalardan biridir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.